İşte su buradan geliyor. Buradaki su oldukça temiz ve soğuk. Daha önce içtim. Gerçekten de güzel. Yani yaz ayının ortasında soğuk bir suya burada kim hayır der ki? Yaklaşık olarak bir aydır yazın bir ayını buraya harcadım. Ve çalışırken size pek sık video atamadım. Çünkü çalışmam gerekiyordu. Ve bu iş hemen bitmiyor. Ve dedim ki bu iş bittiği zaman benim ne yaptığımı görmelerini istiyorum dedim. O yüzden böyle bir vlog tarzı bir video yapmak istedim. Ve buraları daha önce topladık. Şu an bizim bahçemize geldik. Bizim bahçemizi size göstermek istiyorum. Ağaç tüneline benzer bir yol var. Ve bakarsanız yerde fındık yok artık. Önceden vardı ve tek tek hepsini yerden bu şekilde aldık. Sonra onları kovaya koyduk. Sonra ayıkladık. Şimdi bahçenin size diğer tarafını göstereyim. Biraz erken uyandığım için biraz uyku sersemiyim açıkçası. Ve ben burada yaklaşık 5-6 sene önce tilki gördüm. Ve tilkinin de annesi vardı. Benim annem de orada oturuyordu ama beni göremiyordu. Ve ormandan tilki geldi. Yavru küçük tilki. Böyle bana baktı. Ben de ona baktım. O benden çok korktu. Ben de ondan çok korkmuştum. Ama ikimiz sadece birbirimize böyle baktık. Sonra onun annesi geldi. Onu aldı gitti. Sonra benim de annem beni aldı gitti. Böyle bir anımı anlatmak istedim şimdi size. Şimdi size buraya göstereyim. Burada böyle çeşit çeşit mantar türleri var. Ama biz onları yemiyoruz. Çünkü bu mantarların zehirli olma ihtimali var ya da pis olma ihtimali var. Burası orman olduğu için. Ama ormanın içinde farklı mantarlar var. Yani onlar uzun zamandan beri yenilebilir olduğu anlaşılmış. Mesela acı mantar gibi, geyik sütü gibi. Geyik sütünün içinde mesela içinden böyle süt gibi beyaz bir şey geliyor. Onu yiyebiliyoruz. Kızartılabiliyor. Acı mantar da adından da anlaşılacağı üzere bir acı tadı var. Yani böyle acı biber gibi. Ve tadı gerçekten güzel. Onların olmasına yaklaşık bir ay kadar zaman var. Ve kestanelerin de burada olmasına bir ay kadar zaman var. Ee, Onlar için birazcık daha zaman var ama fındık bitti. Artık yok. Şu mantara baksanıza, pasta gibi durmuyor mu? Bembeyaz ve üzerinde farklı farklı bir şeyler var. Çok tuhaf. Sanırım şu an elim sivrisinek yiyor. Buradaki ağaçlar ise 30 yıldan daha fazla zamandır buradalar. Ama şuradaki ağaçlardan bahsediyorum. Şu kalın ve uzun büyük olanlardan.
Ee, Şimdi daha detaylı gösterirsem sanki daha rahat anlayabilirsiniz. Çünkü burada oldukça fazla ağaç var. İşte buradaki ağaçlardan bahsediyordum. Ne kadar kalın değil mi? Sanki kuş kayasına benzettim ben biraz burayı. Bu şekilde bitki türleri de var. Bunlar ise fındık ağacının yaprakları. Şu görmüş olduğunuz ince olan dal bunun kendi dibinden geliyor. Ve bu dal ileride bu şekilde ağaç haline geliyor. Sonra da böyle yapıyoruz ve fındıklar düşüyor. Topluyoruz. Bu şekilde insanlar kazanç sağlıyor. Yaklaşık 20-21 yıl, yani doğduğum zamandan beri burada bahçedeydim. Yani ara ara, yani her yaz gelip bir sene oluyor, bir sene olmuyor. Fındıktan bahsediyorum ve burada sadece çalışıyorduk. Ve hiç bu kadar bahçeye dikkatli baktığımı fark etmedim. Yani mantarları ya da e, ağaçları, ormanı hiç bu kadar derin baktığımı anlamadım. Yani bakmaya fırsatım olmamış. Ama size anlatırken şu an daha odaklanarak ve dikkatli bir şekilde size göstermek için anlatırken ben de anlamaya başlıyorum. Yani sizinle birlikte öğreniyorum gibi geliyor bana. Ve bu bana iyi geliyor. Ve ben 2 tane daha yeni mantar buldum. Onları size göstermek istiyorum. Çok küçük normalde. Kamerada şu an büyük gibi duruyor. Ve bunların hepsi fındık ağacı. Bunlar birazcık daha diğer bahçeye göre ağaç tüneli gibi. Ve burada da bu şekilde kayalar var. Buradaki taşlardan sonrası başka bir insanın bahçesi olduğu anlamına gelir. Bu ne? Bu bir mantar mı? Bu ne böyle? Bunu daha önce görmedim burada. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Mantar gibi, değil gibi. Gerçekten şu an ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunu öğrenmem için bu bir mantarmış. Ama bu çok farklı bir mantar. Bak. Aa, çok yumuşak. Şimdi size ağaçlarla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Benim bildiklerimi size anlatmak istiyorum. Fındıklarda, yani burada büyüyen, yetişen, bizim bahçemizde olan fındıkların cinslerini söyleyeceğim şimdi size. Bir tanesi tombul fındık var. Bu içi dolu, yuvarlak ve küçük olurlar. Yani küçük dediğim şu şekilde olur ve içi oldukça doludur, ağırdır. Sarı fındık var. Sarı fındık da üçgen, uzun ve küçüktür. Onun da içi doludur. Ama yani görsel olarak daha uzun tombul fındığa göre. Ve kara fındık var.
Onlar da ağaçları oldukça sert. Fındığı da o şekilde sert. Ve e, fındığı hiç olur. Yani sarı fındıkla tomul fındık gibi erkenden olmaz. Kara fındık birazcık daha geç olur. Ama olduğu zaman da verimli olur. Dağ fındığı var. Dağ fındığı ise e, çok serttir. Dişinizle kırarken dişinizi kırabilirsiniz. Ve genelde ağaç olarak yakılması için dikilen bir ağaçtır. Ama oldukça kalındır. Şimdi size bir anımı daha anlatmak istiyorum. Çocukken bu bahçeye geldiğimizde ben her zaman bir yere doğru gelirdim. Ama annem asla oraya doğru gelmeme izin vermezdi. Ve sizi şimdi oraya götürüyorum. Burada bu şekilde böyle bir yüksek uçurum var. Ve o uçurum çocukken çok ilgimizi çekerdi. Kardeşlerim ve benim küçükken burası çok ilgimizi çekerdi ama annem izin vermezdi. Burada hep canavarların olduğunu söylerdi ve biz de korkup gelmezdik. Şu an demek ki büyümüşüm. Şu an kendimim ve Tuğçe okulda. Size o bahsettiğim uçurumu gösterebilirim. Size bugün yaptığım işi ve çocukluğumdan birkaç anı anlattım. E, Burayı seviyorum ve burası birazcık sessiz. Size burayı göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Bartın için sel uyarısı verildi ve o yüzden gitmem lazım artık buradan. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Paka paka.